Merhabalar, YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün pratik bir şekilde evde ağda nasıl yapılır, onun yapımını göreceğiz. Malzemeleri de görüyorsunuz. Her evde bulunan basit malzemeler. Şimdi yapımına geçebiliriz dilerseniz. Bu çok eski bir yöntem. Annelerimizden, anneannelerimizden gördüğümüz bir tarif. Burada bir ölçü toz şeker, bir ölçüde su kullanacağım. Bardağın ölçüsü önemli değil. İkisi eşit olmalı. İster bir çay fincanı, ister bir su bardağı ama ikisi eşit olmalı. Bir ölçü toz şeker, bir ölçü su. Bu kadar. Şimdi genellikle eskiler limon tuzu kullanırdı. Ben de o şekilde yapacağım. Ama limon tuzu evinizde yoksa yarım limonun suyunu da kullanabilirsiniz. Ben şimdi birkaç diş limon tuzu kullanacağım. O şekilde yapacağım. Çünkü bu şekilde gördüm. Annemden bu şekilde gördüm. Şimdi ocağa alıyorum. Devamlı karıştırarak kaynatmaya başlıyorum. Kaynatmaya başladığım zaman üzerinde köpükler oluşacaktır. Böyle köpük köpük oluşacaktır. O köpükler oluştuğu zaman bir porselen tabağa damlatabilirsiniz. Kıvamını öğrenmek için hani reçel yapar gibi yoğunsa böyle akmıyorsa ölçünüz o şekilde olabilir. Şimdi zaten göstereceğim. Bu şekilde videoyu çok da fazla kesmeden bütün detaylarını görerek göstermek istiyorum. Çünkü kıvam önemli. Çok kaynatırsanız taş gibi olur. Az kaynatırsanız çok sıvı olur. O yüzden kıvamı çok önemli. Görüyorsunuz dediğim gibi üzerinde köpükler oluşmaya başladı. Ben bu şekilde kontrol ediyorum, bakıyorum. Kaşıktan damlalar böyle iplik gibi zor akana kadar. Ölçüm o şekilde benim. Siz de dilerseniz bir soğuk tabağa damlatıp o şekilde akışını daha kolay gözlemleyebilirsiniz. Şu anda olmamış çünkü üzerinde köpükler geçmedi. Üzerindeki köpüklerin kaybolması gerekiyor. Burası çok önemli. Evet, ben yine de başından ayrılmıyorum. Çünkü şeker çok çabuk yanar. O yüzden başından ayrılmamak gerekiyor. Kıvamını iyi tutturmak gerekiyor. Bakınız arada bir bu şekilde kontrol ediyorum. Arada çizgiler oluşuyor mu, oluşmuyor mu? Şu anda çok az kalmış. Ben karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada ocağın orta gözünde normal ateşte pişiriyorum. Bakınız yavaş yavaş yoğunlaşmaya başladı. İsterseniz içine bir çay kaşığı kadar zerdeçal atabilirsiniz. O da güzellik için çok iyi. Öyle tariflerde vermeye çalışacağım sizlere. Bakınız köpükler yavaş yavaş yok olmaya başlıyor. Alttan şeffaflaşmaya başlıyor. Çok az kestim videoyu. Yani göstermeye çalışıyorum detaylarıyla. Bu şekilde devamlı karıştıralım. Bıyıklar için genellikle bunu yüz için yapıyorduk. Yüzdeki bütün en küçük tüyleri bile alır. Ciltteki ölü derileri kaldırır. Doğal bir parlaklık, güzellik verir. Bakınız köpükler yok olmaya başladı. Görüyorsunuz. Tamamen kaybolmasını bekleyelim. Hiç köpük kalmasın üzerinde. Evet, sırrı burada. Bakınız. Köpükler yok oldu. Birdenbire yok oldu. Bu esnada artık daha da fazla kaynatmaya gerek yok. Bakınız. Hemen görüyorsunuz şeker kendi rengini ortaya koydu. Hemen ocağın altını kapatalım artık. Bir tık daha pişirmeye devam ederseniz ağdanız yanabilir. O yüzden artık kaldıralım.
Evet, soğuk bir tabağın üzerine dökelim. Lütfen tezgahınızın üzerine dökmeyin. Tezgahınızı çatlatabilirsiniz. Ne olur ne olmaz. O yüzden kötü örnek olmak istemediğim için soğuk bir porselen tabağa dökmeyi gösteriyorum. Çünkü kendi evinizde olsa, kiracı da olsanız tezgaha zarar verebilirsiniz. Lütfen mermere dökmeyelim. Porselen bir tabağa dökelim. Bu şekilde çok fazla soğutmasını beklemeden elimiz bakacağız. Elimizi yakmıyor. O zaman şeklini vermeye başlayacağız. Eğer tezgaha dökerseniz tezgahınız çatlayabilir. Eğer mermer ise yanabilir. Hani çok büyük az tamah çok zarar derler ya, hani kar edelim derken zarar etmeyelim. O yüzden porselen bir tabağa dökmenizi öneririm. Veya çelik bir tepsiye dökebilirsiniz. Hani yeter ki tezgaha dökmeyin, evinize zarar vermeyin. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi bunu artık ılık hale gelmesi için bekleyeceğim. Ilık hale geldikten sonra bakın şu anda çok sıcak, akışkan. Biraz bekleyeceğim başında. Zaten çok çabuk donar. Eğer çok da fazla bekletirseniz o zaman çok sertleşir. Çok fazla böyle soğutmadan ılık haldeyken şeklini vermek istiyorum. Dediğim gibi işin sırrı burada. Çok bekletirseniz taşlaşır. O yüzden de iyi bir sonuç elde edemezsiniz. Eğer ki baktınız taşlaşmış, benmari usulü ısıtarak o şekilde toparlayabilirsiniz. Onun da çözümü var. Şimdi ben böyle ılık hale gelmesi için biraz bekleyeceğim. Görüyorsunuz gayet kolay, evde olan malzemelerle hem sağlıklı. Bunu biz küçükken yerdik. Annemiz böyle ağda yaptığı zaman biz yanından alardık. Kullanmadıklarını tabii ki kaçırır yerdik. O kadar lezzetliydi ki çocukken bize bu çok lezzetli gelirdi. Eminim yapanlar varsa bunu biliyorlardır. Gerçekten çok lezzetli, karamelli, şeker gibi. Evet. Görüyorsunuz toparlanmaya başladı. Dediğim gibi sakın çok fazla bekletmeyin. Donarsa o zaman çıtır çıtır kırılır. Bu şekilde ılık haldeyken sürekli böyle elinizde esneterek, uzatarak, o şekilde elinizde şekil vererek ağdanın özleşmesini sağlamış olursunuz. Birazdan göstereceğim. Böyle elinizde devamlı uzata uzata şeklini vereceksiniz kıvamını bulması için. Çünkü bu şekilde olmaz. Ama bu şekilde de olur. Sirada gibi böyle sürüp o şekilde de yapabilirsiniz. Ama bunun bu şekilde oluyor. Bu ağda önce elimi hafif ıslattım ki elime yapışmasın. Bu şekilde artık elinizde uzatacaksınız. Sedef bir hal alacak. Ondan sonra küçük küçük böleceksiniz. İsterseniz kaşlarınızın altına, isterseniz bıyıklarınıza, isterseniz koltuk altlarınıza, kollarınıza, istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Bakınız kıvamı da gayet güzel. Benim verdiğim ölçülere uygun yaparsanız, püf noktalarına dikkat ederseniz siz de güzel bir ağda hazırlamış olursunuz. Evet, bu şekilde bakınız uzatacağım, bu şekilde esnete esnete sedef bir hal aldırtacağım. İşte dediğim gibi çok soğutmadan bu kıvamı vermeniz gerekiyor. Bakınız. Daha sonra dediğim gibi kullanabilirsiniz. Yüzünüzdeki ölü derileri de beraberinde çıkarır, söker, atar. En ince tüylerinizi alır. Yapacak olanlara da kolay gelsin diyorum. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Eğer videom sizin için faydalı olduysa lütfen beğen tuşuna basıp abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. Dediğim gibi bu şekilde hepsini ziyan etmeden küçük küçük kullanacağınız bölgeye göre ayarlayarak yapabilirsiniz. Kullanmadığınızda o çam sakızı ağdalar olurdu, satılırdı, şimdi satılıyor mu bilmiyorum. Onun içine bırakıp veya bir krem kutusunun içine bırakıp hafif sıcak suyun içinde beklettikten sonra istediğiniz şekli verebilirsiniz. Başka zaman kullanmak istediğiniz zaman. Evet, donunca zor çıkıyor, bakınız. Ama
Dediğim gibi çok fazla bekletmeden tabaktan alalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kolay gelsin.